Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyasının start verdiyi Art Circle, dünya rəssamlarını Gəlin Birgə Tanıdaq layihəsinin bugünkü qonağı Türkiyə Cümhuriyyətindən Elif Bahar Ceylandır. Gəlin Elif xanımı sizinlə birgə tanıyaq. Hoş gördük Elif Hanım. Kendinizi bize tanıtır mısınız? Merhaba, hoş bulduk. Elif Bahar Ceylan ben. 1978 İzmir doğumluyum. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Resim mezunuyum. 97 yılında girip 2001'de mezun oldum. Yaklaşık işte 20 küsur senedir bu maceranın içindeyim. Keyifli bir yolculuk, güzel iş gibi değil de güzel bir yaşam tarzı diyeyim, bir hayat biçimi diyelim. Halen devam ediyorum. Hem öğretmenlik, resim öğretmenliği hem de ressam olarak sürdürüyorum. Elif Hanım, ressam olmak mı yoksa öğretmen olmak mı? Hangisi? Ya ikisi çok başka şeyler. Şimdi bir şey öğretmek çok keyifli, çok güzel. Bu resime, işte bu alana gönül veren çok fazla öğrenci görüyorum. Onların o heyecanlarını paylaşmak, yeteneklerini görmek, hepsi çok keyifli. Ve siz de bildiğiniz bir şeyleri birilerine aktarmak insana çok büyük bir haz veriyor. Her ikisinin de mutluluğu ve hazzı çok ayrı. Resim zaten bambaşka bir alan. Hani ressam olmanın da keyfi çok başka ama ikisinin de dediğim gibi farklı özellikleri var. Ama öğretmenlik de çok keyifli. Verdiğiniz bir bilgiyi somut olarak karşınızda görmek, onların da onu yapabildiğini görmek çok mutlu ediyor insanı. Peki Elif Hanım, öğretmen olarak parlak bir geleceğe sahip bir öğrenci keşfetiniz oldu mu hiç? Olmaz mı? Olmaz mı? Olur. Ben yaklaşık 8-10 sene akademilere öğrenci hazırladım. Ve tabii ki onlar hani bu işe gönül veren çocuklardı. Ama şu anda da girdiğim sınıflarda, okulda inanılmaz yetenekli öğrenciler görüyorum. Hatta bazen gözlerim doluyor. Yani onların o yeteneklerini görünce çok güzel bir his bu. Tabii ki yönlendiriyoruz. Hani istekleri doğrultusunda. Çünkü bazen öğrenci yetenekli olduğunu görüyor fakat o alana kaymak istemiyor. Ama elimizden geldiğince tabii ki destek olmaya çalışıyoruz onlara da istekleri doğrultusunda. Bu şekilde de bu yola gönül veren olursa da kat kat mutlu ediyor tabii ki bu da beni. Atölyenizdə, derslerinizde öğrencilerinizin karşılaştığı en büyük zorluklar nelerdir? Ne zorlanır? Başaramayacaklarını düşünüyorlar. Korkarak adım atıyorlar. Tabii ki bu hepsi için geçerli değil ama en başta ya yanlış yaparsam, ya olmazsa böyle bir korku ben çoğunda görüyorum. Ya da kendi yeteneğinin farkına varmayan ve bunun farkında olmayan öğrencilerle karşılaşıyorum. O işte destek kısmı, biraz özgüven kazandırma kısmı aslında işin en büyük püf noktası. Onun dışında kendileri çok istedikleri halde ailelerinden destek görmeyen öğrenciler, çocuklar ya da kişiler oluyor. O da zor bir durum. Yani çok istediği halde üniversitede resim okumak istiyor ya da güzel sanatların herhangi bir dalını istiyor. Fakat aileden herhangi bir destek görmediği için o alana kayamıyor. Ailelerde genelde önce başka bir mesleğin olsun, daha sonra bunu yaparsın diye yaklaştıkları için orada bir zorluk yaşıyoruz. Çünkü bunu meslek olarak görmüyorlar. Bir hobi. Hani başka bir işin olup da bunu hobi anlamında yaparsın dedikleri zaman orada biraz böyle bir sıkışıyoruz açıkçası. Olur böyle şeyler. Evet, karşılaşıyoruz. Elif Hanım, başarılı bir ressam olmanın formülü sizce nedir? Çok sevmek ve çok çalışmak. Bunu başarılı olarak hani bizler değil de bizim resimlerimize talip olanlar, görenler, izleyenler, beğenilerini sunanları gördükçe tabii çok mutlu oluyoruz. Ama hiçbir şey durduğu yerde yetişmiyor.
O yüzden zaman lazım, emek lazım, sevmek lazım ve onun üzerine gitmek lazım. Olmadığı zaman küsmemek lazım ki ben zaman zaman benim gibi birçok ressam arkadaşım bunu hissetmiştir. Ben de çok küsmeye yakın olduğum zamanlar oldu. Acaba başarılı olamayacak mıyım dediğim zamanlar oldu ama yılmamak lazım. Hep üstüne üstüne koyup yılmadan devam etmek gerekiyor. İleriye doğru. Öne bakarak. Evet, evet. Elif Hanım, çalışmalarınızda boyama ve renk mi daha önemli yoksa çizim mi? Ee, Ben son zamanlarda çizmemeye başladım. Tabii ki daha önce çizerek çalışıyordum ama belli bir süre sonra artık o resim sizin zihninizde oturmuş oluyor. Çizim elbette sağlam bir desen çok önemli. İstediğiniz kadar boyamanız iyi olsun ama o desen çiziminiz kuvvetli olmadığı sürece boyamanın da çok bir anlamı kalmıyor. Şu anda çizmeden çalışıyorum ama tabii ki bunun bir altyapısı olduğu için her ikisi de daha mesela çizgisel çalışan arkadaşlarımız var. E, O anlamda evet çizgi de önemli ama zaten baktığımızda o resmin altyapısında o çizgileri, o deseni gördüğünüzde ne kadar sağlam durup durmadığını anlayabiliyorsunuz. Her ikisi de önemli aslında. Evet. Elif Hanım, Galata aşkınızı göz ardı etmek imkansız. Bu aşkın kaynağı nedir? Ee, Galata aslında İstanbul'la başladı bu. İstanbul çok yaşayan bir şehir. Çok güzel bir şehir. Her sokağı, her noktası, her taşı çok güzel geliyor bana. Çok canlı geliyor. Bize de öyle. İstanbul'un da simgelerinden bir tanesi Galata olduğu için ben Galata'ya baktığımda böyle taş görmüyorum. O çok canlı benim için. Ee, Bir insanmış gibi geliyor bana. Her baktığımda böyle çok duygulanıyorum. Çok devasa. e, Hatta çıkanlar bilirler Galata Kulesi'ne. Bütün bir şehri kapsayan bir yapı aslında. Çıktığınızda her yeri o İstanbul'un bütün o sarhoş edici güzelliğini görebildiğiniz bir yapı. İstanbul denilince ben ilk aklıma gelen şey benim Galata. E, Ve dediğim gibi hani bu şehri çok sevdiğim için ve çok duygu barındıran bir şehir bu. Yani her yerinde ayrı bir dünya var. Her evinde, her sokağında ayrı bir dünya var. O yüzden de Galata ve İstanbul benim için tek. Galata'yı da evet çok seviyorum. Zaman zaman hani çok sıklıkla gitmeye çalışıyorum. Etrafına gözlemliyorum. İnceliyorum, durup bakıyorum. Bazen içimden konuşuyorum onunla. Güzel bir iletişim onunla aramdaki. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Elif Hanım, şehir ve kentsel manzaralarınız gerçekten muazzam. Mimarlık Teşekkür. ile hiç ilgilendiniz mi? Mimarlıkla ilgilenmedim ama e, mimarlık fakültesinde okuyan arkadaşlarla çok fazla ders yapma imkanı buldum. Onlara çizim konusunda destek verme imkanı uzun bir süre buldum. Ama özel bir mimarlığa ilgim yok. Ha, dekorasyona çok meraklıyım, o ayrı. Kendi evimde olsun, arkadaşlarımın evinde olsun desteklerim olmuştur. Hani şöyle yapalım, işte bu dekorasyonu böyle yapalım diye ama e, diğer türlü maalesef olmadı. İnşallah o da olur. Evet. Manzara resimleriniz hem geleneksel hem de çağdaş bir tarafı var. Bu balansı nasıl koruyabiliyorsunuz? Açıkçası çok bilinçli olarak yaptığım bir şey değildi. E, Resimlere bakanlar bir minyatür havası gördüklerini söylüyorlar. Evet. Minyatür benim her zaman için çok ilgimi çeken geleneksel Türk sanatlarından bir tanesi. Çok sempatim var, çok ilgi duyuyorum. Ufak tefek denemelerim olmuştu zamanında ama ilerletemedim. E, Bu uyum kendiliğinden gelişen bir şey. Biraz
daha detaya kaçmak istediğim için aslında kendiliğinden o süreç içinde gelişen bir şey oldu. Tek bir sokağı, tek bir evi değil de bütün olarak ben resmetmek istediğim için ister istemez orada detaylar girmeye başlıyor ve o detaylar da daha minyatür, daha geleneksel bir hava veriyor sanırım resimlere. Ama dediğim gibi hani özellikle biraz Özellikle değil. geleneksel olsun demedim. Kendiliğinden öyle bir güzellik ortaya çıktı. Teşekkür ederim Elif Hanım. Kompozisyon üzerinde çalışırken kontrol sahibi mantığınız mı yoksa his ve heyecanlarınız mı olur genelde? Hislerim tabii ki. Yani, Bu iş çünkü duygu işi, his işi. Tamamen mantıkla tek düze çalıştığınızda e, o resme de yansıyor. Yani ben öyle düşünüyorum en azından. Daha mekanik, daha kurallı olması taraftarı değilim. O yüzden oraya her çizilen çizgi, her koyulan renk mutlaka bir hisli, bir duyguyla yapılması taraftarıyım. Ben o şekilde çalışıyorum açıkçası. Eee, Duyguyla yaptığınızda siz de o duyguyu yansıtabiliyorsunuz karşıya. Karşıdaki o resme bakan kişi de onu alıyor. Ben birçok kez bunu deneyimledim. Benim için hisler, duygu yani o resme katılan duygu daha önemli. evet, teşekkür ederim. Elif Hanım, ressam olmak hem zamanını hem de enerjisini sanata vermek demektir. Merak ettim, sizin bir sanatçı gibi çalışmalarınıza nasıl odaklanıyorsunuz? Tabii yaşamış olduğumuz bir günlük koşturmaca var. Günlük bir telaş, hayat devam ediyor. Ve onların içinde bir şekilde zaman ayırmak durumunda kalıyoruz. Yani ayırmak zorundayız. E, işte benim öğretmenlik yanım olsun, günlük yaşantımızdaki işlerimiz, ev hali, sosyal yaşantı. Evet, Bir şekilde dengeleniyor bu ama ben tabii gönül ister ki çok çok daha vakit ayırabileyim. Daha fazla haşır neşir olayım. Sosyal yaşantımın dışındaki her vaktim burada geçiyor, resimle geçiyor. Çünkü bu ilgilenmezseniz olmayacak bir iş. Zaman lazım, emek lazım, duygu lazım. Bazı şeylerden fedakarlık yapıp zamanın bir kısmını buraya aktarmak durumundayız. Diğer türlü zor ilerler bana göre. O yüzden biz de tabii ki yeri geliyor sevdiklerimizin zamanından çalıyoruz. Ya da sosyal yaşantımızdan biraz fedakarlık yapıp kısıp bu alanda vaktimizi öyle değerlendirmek durumunda kalıyoruz. Ama dediğim gibi gönül isterdi ki çok çok fazla daha rahat tabii bu şekilde çalışan arkadaşlarımız da var ama bir şekilde dengeleniyor. Yani insan istedikten sonra her şey oluyor, yoluna giriyor her şey. evet. Teşekkür ederim. Bir ressam için resmin teknik yönleri mi daha önemli yoksa duygusal yönleri? Teknik yönlerine de bakıldığı zamanlar oluyor elbette. Doğru bir boyama, doğru bir çizim, kompozisyon, Evet, resmin işte dengesi, ışığı, gölgesi bunlar teknik kısmı elbette. Bir resmi oluşturan bütünsel bakmak lazım diye düşünüyorum. Elbette bunlar önemli. Duygu zaten olmazsa olmaz bir şey. Ama hepsini bir bütün olarak düşünün. Yani bedenimiz gibi düşünün. Kolumuzun bir parçası var, işte gözümüz var. Bunların hepsi bir denge halinde. Bu dengeyi kurduğunuz zaman zaten o güzel olarak yansıyor karşı tarafa. Her ikisi de dengeli olduğu sürece e, güzel işler çıkacak ama tabii ki duygu olmazsa olmaz. evet, olmazsa olmaz. Elif Hanım, peki renk seçiminizde sıcak ve soğuk dengesine ne kadar önem verersiniz? Sıcak soğuk renk dengesi
Bu aslında yapılan konuya bağlı bir şey. Tabii ki birbirini öne çıkaran şeyler, iyi ile kötü gibi, doğru ile yanlış gibi, siyah, beyaz hepsi bir denge halinde. Hayatta da bu böyle aslında. İyi var, kötü var. Yani hepsi olmak zorunda. Resimde de birbirini öne çıkaran unsurlar vardır. Bunlardan biri de dediğiniz gibi sıcak soğuk. O biraz böyle resmin akışına bağlı olan bir şey. Ben daha önceki resimlerimde bunu yapmaya çalıştım ama son zamanlarda daha tek renk üzerine e, gittiğim için onda da birazcık yakalamaya çalışıyorum. E, Ama dediğim gibi bu resmi oluştururken ortaya çıkan bir şey. Teşekkür ederim. Elif Hanım, resmin mükemmel olması için ressamın önceden planlanması şart mıdır? Yoksa spontane bir çalışma da mükemmel şekilde tamamlanabilir? Elbette olabilir çünkü bazen başladığımız işte kuruyorum kafamda, Hı hı. planladığımın çok dışında bir şey Bir şey. çıkıyor. Evet. Yani o akışta öyle şeyler gelişiyor ki sizin hayalinizden bambaşka bir şey de ortaya çıkabiliyor. Bazen tabii ki hani planlı olmak elbette güzel. Ne yapacağını bilmek, nasıl ilerleyeceğini bilmek çok güzel ama bu her zaman çok da mümkün olmayabiliyor. Benim için en azından böyle. Disiplin tabii ki çok önemli ama sürprizler her zaman oluyor. Elif Hanım, bir ressamın kendisinden duymağı çok isterdim. Çalışmalarınızın başarılı mı yoksa başarısız mı olduğunu önceden bildiğiniz hiç oldu mu? Ya da böyle bir şey mümkün değil. Şimdi her ressam iyi resim yapmak ister, başarılı olmak ister. Ee, tabii ki amacımız güzel bir iş ortaya çıkarmak ama hiçbir zamanda en başta başarısız olarak gördüğümüz bir resimden umut kesmemek lazım. Ee, dediğim gibi yani ileride resim düzelmeyecek bir şey değil sonuçta. Hani herhangi bir yerde bir hata yaptınız, o anda başarısız olduğunuzu düşünseniz bile düzelmeyecek hiçbir şey yok bence. Pes Başarısız etmemek olma lazım. korkusuyla zaten başlamamak gerekiyor. E, o yüzden ben başarısızım diye yarım bırakma taraftarı değilim. Çünkü bu şekilde etiketlediğimiz zaman e, orada kalabiliriz, çakılıp kalabiliriz yani. O bizi orada tutan bir şey, bağlayan bir şey. Pes etmemek lazım. Evet, kesinlikle. Güclü çizim, tasarım ve kompozisyon öğrenmenin en iyi yolu nedir? En iyi yolu birincisi gözlem yapmak. Ee, biz hatta okuldayken hocalarımız bize işte 5 kere bakın, 1 kere çizin derlerdi. Herhangi bir obje, bir resim yaparken ya da bir model çalışırken. Ee, bunu daha sonraları aslında anladım ben. Neden böyle oldu? Neden bu şekilde denildi? Çünkü gözlem bu işin temeli. Figür çizerken de böyle, bir şehir çizerken de, çok basit bir bardak çizerken de bu böyle. Birincisi gözlem, ikincisi de çok tekrar. Zaten o çok tekrardan sonra e, sizde yerleşen bir bilgi oluyor, bir kalıp oluyor. Ve tabii bunu sık sık tekrar ettiğinizde, yılmadan tekrar ettiğinizde ve küsmeden devam ettiğinizde, olmadığı zaman da küsmeden devam ettiğinizde mutlaka başarıya ulaşılabiliyor. Yani umutsuz olmadan, yılmadan, en ufak bir olumsuz bir şey görüldüğünde kenara atmadan o kağıdı, kalemi ısrarla devam etmek gerekiyor. Evet. Teşekkür ederim. Aynı çocuk gibi yani küçük bebekler nasıl emekler, düşer, hop bir daha kalkar. Tekrar düşer, tekrar Aynen. kalkar. Bu bir süreç. Hı hı. Evet. Teşekkür ederim. Peki neden en çok akrilik boya kullanıyorsunuz?
Bunun zorluk ve kolaylıklarından bahseder misiniz? Evet. Şimdi akrilik boya daha çok böyle son 10 yılda çok popüler olan, tutulan bir boya. Ve tabii zaman önemli. Yağlı boya biraz daha teknik anlamda kuruması uzun süren bir boya. Evet. Bizim de tabii daha böyle hızlı ilerleyip hızlı işler çıkarmamız için akrilik daha elverişli. Kuruma anlamında daha elverişli. Uygulaması da daha kolay, işte fırçaların temizliğidir, şeydir. Eee, Teknik anlamda uygulama açısından aslında akrilik daha zor bir boya. Çünkü hızlı kuruduğu için hızlı müdahale etmeniz lazım. Yağlı boyayı bırakırsınız, bir hafta sonra tekrar devam edersiniz geç kuruduğu için. Akrilikte böyle bir şey söz konusu değil. Çabuk düşünmek, çabuk harekete geçmek gerekiyor. O yüzden insana serilik kazandırıyor, hızlılık kazandırıyor. Bu anlamda akrilik biraz zor ama uygulama açısından, kuruması açısından daha kolay bir boya. Ben son zamanlarda genelde akrilik çalışıyorum. Dediğim gibi hani zor oluyor hızlı olmak açısından ama işi bitirmek, o süreci kısaltmak e, için daha uygun bir boya. Tabii renkleri çok güzel. Eskiden bu kadar çok akrilik boya renkleri, ara renkler, o tonlar bu kadar fazla değildi. Biraz daha zorlanıyorduk. Her seferinde aynı tonu tutturup o karışımlardan aynı tonları tutturmak bizim için daha zordu ama şu anda firmalar o kadar güzel renkler çıkardılar ki bizim de işlerimiz kolaylaştı. Her tonu hazır olarak bulabiliyoruz. O yüzden ulaşılabilmesi açısından şu anda daha kolay benim için. Teşekkür ederim. Elif Hanım, çalışmalarınızda detaylar ne kadar önemli? Çok önemli. Evet. Ben daha çok hani kent İstanbul çalıştığım için burada da görüyorsunuz şu anda görünen resimde. Eee, Uzun sürüyor. Detaylı olduğu için o resim uzun bir zaman alıyor. Bazen 3 hafta gibi bir zamanımı alıyor. Özellikle büyük ebatlarda çalışıyorsam çok ince fırçayla çalıştığım için biraz tabii zaman alıyor. Ama detaylar onu güzelleştiren şeyler. Yani kirpiğimizin teli gibi, ne bileyim bir gözümüzdeki ufacık bir nokta gibi onu güzelleştiren şeyler. Ben seviyorum detaylarda bazen diyorlar ki işte bu kadar uğraşma, daha rahat, daha eee, kaba olarak sür renkleri ama o beni dinginleştiriyor. O benim biraz böyle sakinleştiriyor. Yapı olarak evet sakin bir insanım ama o çalışmayı yaparken ben duruluyorum ve bu bana büyük bir haz veriyor. Sanıldığının aksine işte ya bu kadar detaylı çalışılır mı minik minik? Çünkü çok küçük fırçalarla ben o detayları yapıyorum. Karşıdan bakan kişiye zor gelse de beni çok durgunlaştıran, dinginleştiren bir durum bu. Ben mutluyum böyle olmasından. Ama tabii karşı taraf ne der onu bilmiyorum. Hani izleyen kişi nasıl algılar? Çoğu zaman evet diyorlar bu kadar şey sizi yormuyor mu? Yoruyor ama bu güzel bir yorgunluk. Evet, çok güzel. Teşekkür ederim Elif Hanım. Şehir manzaralarınızda aynı rengin farklı tonlarında boyamak sizin tarzınız gibi yorumlanabilir mi? Bu şekilde aslında çalışan çok fazla insan var. Ee, Bazen evet söylüyorlar hani o kişilerin onlar da öyle çalışıyor. Aa evet buna benziyor falan diye ama tabii ki arada ufak tefek böyle farklılıklar olduğu için ayrılıyor birbirinden. Tek tona kaymamın sebebi aslında biraz o işte duyguları benim renkle bağdaştırmam. Ee, Sakin bir şehir istediğim zaman daha farklı tonlar kullanıyorum. Daha bağıran, daha konuşan bir resim olmasını istediği zaman mesela kırmızı kullanıyorum. Daha sakin, daha dingin olmasını istediğimde mavi kullanıyorum.
bize çok şeyler anlatıp oradaki kargaşayı vermek istediğim zaman daha farklı tonlar kullanıyorum. Hani oraya bir anlatılamayan hislerin şehirde neler neler oluyor kim bilir dedirten bir izlenim olması için o tonları kullanıyorum. Ama tabii ki hani sadece ben değilim aynı rengin tonlarını kullananlar. Ama o da ayrı bir tat, ayrı bir güzellik. Evet. Teşekkür ederim Elif Hanım. Elif Hanım, kendi tarzınızı bulana kadar geriye dönüp baktığınız zaman sanatsal tarzınızda ne gibi değişiklikler görüyorsunuz? Bu uzun bir süreçti. Yani bazen çok ağladım, bazen çok öfkelendim. Acaba olmuyor mu dedim. Çok denedim. Ee, Bu bir yol dediğim gibi, bitmeyen bir yol. Şu anda evet bu şekilde çalışıyorum. Şu andaki tarzım bu diyebilirim ama bundan 10 yıl sonra ne olacağını bilmiyorum. 5 yıl sonra ya da 1 sene sonra da ne olacağını bilmiyorum. Bu zamanla böyle pişe pişe gelişen bir şey. Eğer ki böyle işte Elif Bahar Ceylan tarzı diye bir şey deniliyorsa bu benim için çok güzel bir şey zaten. Sergilerde de bazen ya da işte katıldığımız fuarlarda, sergilerde işte Galata denildiği zaman Elif Bahar Ceylan denildiğinde bu Evet. benim için çok güzel bir his. İnanılmaz mutlu ediyor beni. Ama dediğim gibi hani henüz bir şey olmuş değil. Zaten oldum diye de bir şey olmadığı için ben de bu yolda izliyorum sadece. Kendimi de izliyorum, resimleri de izliyorum. Neye dönüşeceğim onu da bilmiyorum. Çok meraklanıyorum düşündüğümde. Bir sonraki ben ve bir sonraki resimler nasıl çıkacak? Bana bu ellere nasıl bir güç gelecek de yeni bir şeyler çıkacak ben de çok merak ediyorum. Ama dediğim gibi böyle bir tarz oluştuysa eğer bu benim için inanılmaz güzel bir şey. Çok mutlu olurum. Teşekkür ederim Elif Hanım. Elif Hanım, hiç duvar resmi çalışmanız oldu mu? Oldu, olmaz mı? Bu konuda ne söyleyebilirsiniz? Duvar resmi çok çalıştım. Mekanlara, işte iş yerleri olsun, büyük duvarlar olsun. Ee, Ben de çok yaptım. Onun da tadı ayrı, o da çok keyifli. Zahmetli, yeri geliyor işte merdiven tepelerinde saatlerce duruyorsunuz. Yeri geliyor kocaman iskelelerde gece yarısına kadar, bazen sabahlara kadar çalıştığımız zamanlar oldu. Ee, Ve bir mekana sizin elinizin değmesi, sizin ruhunuzun, sizin e, fırçanızın değmesi çok güzel bir şey ve oraya gelen insanların da o mekanla, o resimle bütünleşmeleri çok güzel bir şey. Ayrı bir alan tabii ki hani duvar resmi. Onun da tadı başka. Ama birçok yere dokunmuşluğum vardır tabii ki duvar resimde. Yeri geldi kendi evime yaptım. Yeri geldi işte dediğim gibi iş yerlerine yaptım. Ee, O da çok keyifli bir süreçti. Şu anda yapmıyorum ama ona çünkü çok vaktim olmuyor duvar resimlerine. Çünkü mekanlar çok büyük olduğu için oldukça zamanımı alıyor. Ama dediğim gibi zamanında yaklaşık 3-4 sene öncesine kadar yapıyordum tabii ki. Teşekkür ederim Elif Hanım. Elif Hanım, sizi sanata ressam olmaya motive eden faktörler nelerdir? Ee, Ben birçok bu yolda devam eden ressam arkadaşlarım gibi ben de çok küçük yaşlarda e, merak saldım. E, Ve onların da benim de dediğim gibi hepimiz küçük yaşlardan itibaren elimize boya, kalem, defter alıp vaktimizin çoğunu öyle geçiren insanlarız. İşte ağaç yaşken eğilir de demiş büyükler. E, Motive etmek tabii ki hani okuldaki öğretmenler, aileler çok önemli. Ama bir de içten gelen bir şey var. Yani o e, çok önüne geçilemeyen bir durum. Ben şanslıydım. Çünkü benim ailem bu konuda desteklediği için şanslıydım.
Ee, Bana olmaz demediler. Hatta insanlar küçük yaşlarda boşluk zamanlarında kitap okurlarken ben boyalarla uğraşırdım. Ee, Evdeki işte eski yoğurt kaplarını boyardım. Eski ilaç kutularını boyardım. Bunlarla bir şekillendirme yapardım. Çamurla oynardım. Bu şekilde zaten hani küçüklükten belli oluyor bir kişinin neye yatkın olduğu. Ama bu durdurulamayan bir şey. Sanki hep öyleymişsiniz gibi, hep bu işi yapıyormuşsunuz gibi, doğar doğmaz bununla boyalarla doğmuşsunuz gibi bir his bu. O yüzden bu önüne geçilemeyen bir şey. Bir yerden gitmek zorunda olduğumuzda yanımıza alacağımız şeyleri sorarlar ya. e, Benim gibi olan insanlar eminim boyalarını, tuvallerini, fırçalarını alırlar yanlarına. E, tabii ki lise dönemlerimde de öğretmenlerimin etkisi olmuştur, destekleri olmuştur. Yaptığımız resimleri gördükten sonra bildirmeleri olmuştur. E, Ama tabii ki en büyük motivasyon kişinin kendi kendini motive etmesi. Evet. Teşekkür ederim Elif Hanım. Evet. Elif Hanım, zaman ayırıp bizim projemizde iştirak ettiğiniz için Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyası adından sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Ben çok teşekkür ederim. Size başarılar dileyirik. Son olarak projemiz hakkında fikirlerinizi alardık. Evet. Ben de öncelikle çok teşekkür ediyorum. Türkiye'den yaklaşık 3-4 sanatçıyla şu ana kadar görüştünüz. Çok mutlu oldum ben de bana böyle bir talepte bulunduğunuz için. Çok güzel bir proje. Çünkü o kadar kıymetli ressamlarımız var ki bizim. Böyle kenarda, köşede kalmış, çabalayan, uğraşan çok kıymetli insanlar var. Beni de dahil ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben isterim ki tabii ki herkes duyulsun. Herkesin yaptığı işler, verdiği emekler bilinsin, görür. Bu anlamda yaptığımız iş çok önemli. Çok çok bu sayının artarak insanlara ulaşmasına diliyorum. Güzel bir düşünce ve herkese ulaşabilmesi için bir YouTube kanalımız var. Bunun da dilerim izlenme sayısı kat kat artar. Her arkadaşımızın fikirleri çok kıymetli. Her ortaya çıkan emek çok kıymetli. Bunlar da diğer insanlara, diğer kalplere ulaşır diye umuyorum. Çünkü herkesin serüveni başka. Bu yolda ilerlemek isteyen insanlara biraz olsun bir fikir, bir öncülük edebilirsek bu bizim için çok güzel bir his tabii ki, çok kıymetli. Ve tabii ki yaptığımız işlerle birilerine ulaşmak beni de çok mutlu edecek. O yüzden çok teşekkür ederim. Çok güzel bir proje. Bu sayının dediğim gibi daha da artarak çok daha fazla kitlelere ulaşmasını diliyorum. Minnettarım. Çok güzel. Harika. Çok sağ olun. O minnet bize ait. Teşekkürler Elif Hanım. Başarılarınız devamlı olsun. Çok teşekkür ederim. Sizin de aynı şekilde. Çok güzel bir proje ve burada da emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.